90'lı yıllar ülkemizde bazı yapımların ortaya çıkmaya başladığı dönemlerdi. Bu yerli yapımlar genelde oyun oynamayı seven ve bu oyunlar nasıl yapılıyor sorusunu derinlemesine araştırıp cevabını arayan insanlar tarafından ortaya konmuş projelerdi. Ortada bir sektör yoktu. Yani ülkemizde bir oyun yapsanız bile bunu dağıtıp satmanın bir o kadar zor olduğu dönemlerdi 90'lar. İşte tam bu dönemlerde geliştirilen Umut Tarlaları isimli oyun 1993 senesinde Silicon Works ekibi tarafından Amiga bilgisayarlar için yapıldı. Umut Tarlaları ekibin geliştirip yayınladığı ilk oyun. Açılışında bizi bu müzikle karşılayan Umut Tarlaları bir çiftçilik simülasyonu, yani bildiğiniz çiftlik yönetip para kazanmaya ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun bazı sitelerde dünyadaki ilk çiftlik simülasyonu olarak geçiyordu ve benim de 90'larda çocukken severek oynadığım PC-DOS oyunu olan Sim Farm aklıma geldi. İki oyun da 1993 senesinde çıkmış, Umut Tarlaları Temmuz ayında tamamlanmış. Sim Farm'ı araştırdığımda DOS sürümünde README dosyasında 1 Eylül'de yayınlandığı yazıyordu. Bunu görünce cidden ilk çıkan çiftçilik oyunu Umut Tarlaları olabilir mi diye düşündüm. Fakat biraz araştırdıktan sonra Commodore 64 için 1985'te çıkan The Farm Game isimli bir oyun olduğunu öğrendim. Bu text tabanlı bir oyundu ve bazı basit komutlarla ürün yetiştirip satarak bir çiftliği yönetiyorduk. Bunun dışında daha eski bir çiftçilik oyununa rastlamadım ama eğer yoksa The Farm Game bu türde yapılmış ilk oyun olabilir. Yine de hem grafiksel oynanışa sahip hem de daha detaylı bir oyun olan Umut Tarlaları Sim Farm'dan önce çıkmıştı ve Türkiye'de yapılan ilk çiftlik simülasyonuydu. Tabii eğer ulaştığım tarihler doğruysa. Oyuna başlamadan önce belli görevlerden birini seçiyoruz. Bir miktar para kazanmak veya tüm haritayı ele geçirmek gibi görevler var oyunda. Zorluk seviyesini ayarladıktan sonra isim, soyisim yazarak kaç oyuncu olacağına karar veriyoruz. Sıraya dayalı bir oynanış sistemi var. Her oyuncu kendi sırasında belli sayıda işler yapıp sırayı diğer oyunculara veriyor. Tek kişi bilgisayara karşı oynayabildiğiniz gibi 3 kişiye kadar da oyunu beraber oynayabiliyorsunuz. Umut Tarlalarına bir harita ekranında başlıyoruz. Harita bölgelere ayrılmış durumda. Her bölge birden fazla bölümden oluşuyor. Başlangıçta bir miktar paramız var ve kendimize bir arazi satın alıyoruz. Aldığımız bölgede otlaklar ve tarlalar var. Para kazandıkça arazilerimizi büyütebiliyoruz. Tüm seçimlerimizi oyunun rastgele oluşturduğu şartlara göre yapmamızda fayda var. Bunu şöyle anlatayım. Sağdaki menüde bazı seçenekler bulunuyor. Buradan arazilerin verimini, tarıma ve hayvancılığa ne kadar elverişli olduğu gibi bilgileri görebiliyoruz. Arazilerde bizim dışımızda bilgisayar kontrolünde olan çiftlik sahipleri de var. Tüm bunlar oyuna başlayınca rastgele oluşturuluyor. Sağdaki menüleri seçtikçe ve oyun hakkında bilgi edindikçe oyunun kendi içinde çok sayıda detay barındırdığını anlıyoruz. Mesela ürün yetiştirmek isterseniz öncelikle şehirden tohum almanız gerekli. Tarlanızın toprak özelliklerine göre uygun ürünleri ekerseniz daha fazla mahsul elde edebilirsiniz. Arpa, tütün, ayçiçeği, pancar gibi farklı ürünleri yetiştirebiliyoruz oyunda. Bunun için tarlaya gidip ekim yöntemlerinden birini seçmek gerekiyor. İnsan gücü veya traktör kullanarak tarlayı ekebilirsiniz. Her ürünün farklı hasat zamanları var. Bu genelde birkaç ay sürebiliyor. Hasat vakti gelince yine insan gücüyle veya makineyle ürünümüzü topluyoruz. İşçi kullanmak daha ucuz ama daha uzun sürüyor. Fakat traktör, biçer döver gibi araçlar kullanınca daha kısa sürede ürünleri toplayabiliyoruz. Oyunda biçer döverle tüm ürünler toplanıyor. Aslında gerçekte biçer sadece buğday, arpa benzeri ürünleri toplar. Gerçek hayatta nohut toplamak için bile hatta ağacından zeytin toplayan farklı makineler bulunmakta. Ülkemizde de eskiden biçerler yaygın kullanılmadan önce ekinler orakla biçilirmiş. Hatta yakın zamana kadar nohut gibi bitkileri toplamak için de insan gücü kullanılırdı. Ben bizzat şahit oldum. Oyunda tek bir ekin biçme makinesi olarak biçer döver kullanılması aslında daha iyi olmuş. Her biri için ayrı makine olsa tüm bunları satın almak oldukça maliyetli olabilirdi. Ürünü topladıktan sonra aynı bölgedeki ambarlarımıza depolamamız gerekiyor. Eğer bölgenizde ambar yoksa depolanmıyor ve ürün boşa gidiyor. Bu yüzden hasat vaktinden önce gerekli binaları inşa etmeniz gerekiyor. Bunları inşa etmek için de işçi kiralamanız lazım. Bu tür işleri de şehirden yapabilirsiniz. Amele pazarından istediğimiz sayıda işçiye aylık ücretlerini ödeyip onları çalıştırabiliyoruz. Ayrıca yanımıza vasıflı eleman da alabiliriz. Bunların aylık ücretleri var ve deneyim kazanmaları için eğitimlere yollayabiliyorsunuz. Bunlar hep ek masraf demek ve bu işçilerinizi kovarsanız tazminatını da ödemeniz gerekiyor. Sosyal devlet anlayışı böyle bir şey. Aynı şekilde hayvancılık yapmak isterseniz inek, tavuk gibi hayvanları yetiştirebilirsiniz. Otlak alanlarınıza ahır yapmalı, sonra açık arttırmadan inek satın almalısınız. Tabii ahırı yapması için yine işçi tutmanız lazım. Ahırda ineklere bakacak vasıflı bir eleman da olması şart. Bir tane de süt sağma makinesi aldınız mı
planladığımız süt üretimine başlayabiliyorsunuz. Ahırlarınızı zamanla genişletip daha fazla hayvan bakabilirsiniz. Tavuk yetiştirmek isterseniz de kümes yapmanız ve tavuk satın almanız gerekiyor. Fabrikalarla anlaşmalar yapılıyor. Ürünlerinize iyi teklifler verebiliyorlar veya ileriye dönük sizden bazı ürünleri yetiştirmenizi istiyorlar. Ürettiğiniz sütü, yumurtayı veya tarım ürünlerini şehire götürüp pazarlarda da satabiliyorsunuz. Bunun için kamyon, tren gibi taşıma yöntemlerinden birini kullanmanız gerekiyor. Kamyon da satın alabiliyoruz ama tüm bunlar fazladan masraf demek ve ilk başlarda parayı ihtiyatlı kullanmakta fayda var. Çünkü oyunda ne olacağı gerçekten belli olmuyor. Kuraklık ya da sel gibi olaylar meydana gelirse yetiştirdiğimiz ürünler zarar görüyor ve oradan kazanacağımız paralar da uçup gidebiliyor. Gazete okurken ordunun hazineden aldığı payın arttığını görünce ekonomide sıkıntılar çıkabileceğini anlıyorsunuz. Bu tarz detaylar oyuna renk katmış. Bunun dışında rakip çiftlik sahipleri de öyle kendi hallerinde insanlar değiller. Tarla kundaklama, sabotaj veya adamlarımızı rüşvetle kafaya alıp bizi zarar da ettirebiliyorlar. Hatta bir keresinde ineğim öldürüldü. Böyle cani komşularla bir arada olmak cidden can sıkıcı. Fakat aynı şeyleri siz de yapabiliyorsunuz. Bu tür pis işleri sizin için cüzi bir ücret karşılığında yapacak Şevket Abaza gibi bir sürü adam var oyunda. Menüdeki ofis bölümünden işçilerimizi yönetebiliyoruz. Tüm kontratlarımıza buradan bakıyoruz. Gelir gider durumumuzu, varlıklarımızı ve tüm istatistiklerimizi ofisten kontrol edip ona göre planlar yapabiliriz. Bu arada oyunda geçen para biriminin adı kıvrık ve dolara eşit değere sahip. Bir kıvrık eşittir 1 dolar. Belki de yapımcılar doların 18'lere çıkacağını öngörüp değeri düşmeyen hayali bir para oyuna eklemeye karar verdiler. Kim bilir. Oyun gerçekten çok detaylı tasarlanmış ve oyunda sistemi iyi oturtmak gerekiyor. Çünkü rastgele gerçekleşen olaylar karşısında uygun kararlar verip kar etmemiz gerekli. Yoksa günün sonunda boş bir ambarla parasız kalınca borca batıp oyunu kaybedebiliyoruz. Oyuna her başladığımızda harita özellikleri ve çoğu etmen rastgele oluştuğu için her oyunda farklı bir deneyim yaşıyoruz. Bu durum oyunun sıradanlığını ortadan kaldırıyor ve gerektiğinde değişik stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle çok oyunculu oynarsanız gayet keyifli olabilecek bir oyun Umut Tarlaları. 90'lı yılların oyun kültüründe bir oyunu tek bilgisayarda birlikte oynamanın verdiği keyfi yaşayan insanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Umut Tarlaları sadece Amiga için geliştirildi. Amos programlama dilinde yazılıp grafikleri Deluxe Paint gibi çizim programlarıyla oluşturuldu. Siliconworks ekibi sanırım Silikon ırkının en eski temsilcilerinden ve ilk kez Umut Tarlalarını geliştirirken oyun yapmayı öğrenmişler. 8 ay gibi bir sürede oyun tamamlanmış. Yayıncı olarak da Şişli'de bulunan Flash Bilgisayar sponsor olmuş. Oyunu disketlere kopyalayıp ambalajlayıp bu şekilde piyasaya sürmüşler. Amiga sahibi oyunculardan bu oyunu oynayanlarla konuştuğumda güzel yorumlar almıştım. Oyunda şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Crop adını verdikleri bu oyunu yapmışlar ama yalnızca kendileri oynamışlar ve piyasaya sürmemişler. Nedenini sordum ama cevap alamadım. Silikonyanlar böyle işte. Çeşitli nedenleri olabilir. Büyük ihtimalle dağıtım maliyeti nedeniyle veya satış beklentilerini karşılamayacağını da düşündüklerinden olabilir. Tam emin değilim. Tüm imkansızlıklara rağmen Umut Tarlaları 90'ların başında ülkemizde henüz olmayan oyun sektöründe ortaya çıkan farklı oyun denemelerinden biri oldu ve çoğu oyuncunun hafızasında güzel bir anı olarak yer edindi. Eğer siz de bu oyunu oynadıysanız yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalı yeni keşfettiyseniz ve hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.